Merhaba değerli takipçiler. 153.357 kilometreden hepinize selamlar. Bugün aracımıza fren, disk ve balataları değiştireceğiz. Ön fren için bayağı bir hazırlık yaptım sizler için. Öncelikle şu bilgileri bir sizinle paylaşayım. Öncelikle diski sökerken şöyle bir vida sökmemiz gerekiyor. Benim aracımda bunlar şu anda sökülü. Takip edenleriniz biliyorlar, yakın zamanda bir süspansiyon tamiri yaptık. Alt rotiller değişti, amortisör toz körükleri değişti. Bunun işlemlerin sırasında bu vidalar zaten bozuldu. Ben de üzerine geri taktırtmadım. Sökmesi tekrar benim için zor olur diye. Zaten çok illa da olması gereken bir vida değil. Olursa daha güzel olurdu ama şimdilik bunu zaten takmayacağım. Şu işaretlediğim 4 numaradaki flat screw diyor. 6x1 milimlik bir vida. Tabi havşa başlı olacak. Bunlar bizde olmayacak. Disk sökmek için en büyük sıkıntı oydu zaten. Şu an bende sökülü olduğu için öyle bir kaygım yok. İkinci bakacağımız kısım fren balatalarının servis limiti. Standartları 9 ila 10 mm arası oluyormuş. KX modelleri haricinde. Bizimki KX modeli değil. KX dediği başka bir ülkenin modeli arkadaşlar. O KX dedikleri ülkede farklı bir yapıda üretilmiş sanıyorum her şey. Standardı 9'da 10 milim arasıymış fren balatalarının. Servis limiti, yani artık değiştirmemiz gereken son limit 1.6 milimetre kalınlık. Şöyle önemli bilgiler var, onlardan bahsedeyim. Öncelikle bu fren balatalarını değiştirirken bu balataların kızakları var. İnce böyle saç gibi bir şey. Shim diyor burada yazıyor. Bunların rust, yani pas temizliği vesairesinin yapılması gerektiğini söylüyor. Çatlak, kırık falan varsa bunları diyor değiştirmek gerekiyor. Apply Dow Corning Moly Coat M77 Grease diye yazmış. Bunu araştırınca bunun aslında bir çeşit silikonlu grease olduğunu bunun aslında bir çeşit bakır grease olduğunu öğreniyorsunuz. Yani internette şunu yazdığınızda bakır grease çıkıyor karşınıza. Bu marka çıkmıyor tabii ki. Farklı markalar çıkıyor bizde. Ben de bakırlı grease kullanacağım buralarda, bu yüzeylerde. Bir de şurada 9. madde biraz önemli. Şu 8'de şey diyor. Balatalara veya disklere değdirmeyin diyor. Bunları değerse temizleyin filan. Bu Daicalup 528D ile işte ikisinden birisini diyor uygulayın. Her iki tarafına da diyor. Yani hem balatanın köşelerine, şu köşelerdeki kızakların olduğu yere, kızaklarda sürtündüğü yerlere, hem de diyor karşı tarafına sürün diye özellikle söylüyor. Disklere ve pedlere kesinlikle bunlar değmesin, değerse temizleyin demiş. Bir de şu aşağıda önemli bir bilgi. Aslında çok da önemli değil, hepimiz biliyoruz bunları ama her şey diyor doğru sırayla kurun ve pedlerin diyor aşınma indikatörü, yani aşınma çubuğu oluyor, bir tane demiri göstereyim birazdan. İç tarafta olacak diyor aşınma çubuklu olan fren balatası. Şu da önemli arkadaşlar. Şu kaliperin vidasının tork değeri 8 çarpı 1.25 milimlik bir civataymış bu. 22 Nm ile sıkacağız bunu. En son sayfada sadece bir önemli bir bilgi daha var. O da şurası. 108 Nm gösteriyor. Bakın bizim bijon anahtarlarımızı. Diskler içinde servis limiti, diskin kendi içinde 0.10 milimetrelik bir yamukluk varsa, diskin çeşitli yerlerinde yapılan testler, bizde tabi bu testi yapamayacağız biz. Gerek de yok, zaten yeni sıfır disk takacağım. Maximum refinishing limit dediği diskin maksimum son olabileceği kalınlık seviyesi. Yani 19 milimden daha aşağıya düştüyse artık refinish yapmayın, yani taşlama yapmayın. Değiştirin diyor diski. Bizimki 19 milimin altında, çok çok altında. Geçen zaten önceki videoda ölçmüştük. Kalınlık ve paralellik diyor işte ölçüleri. Diskin kendi içerisindeki paralelliği, yani eğrilik olmaması gereken ölçü 0.015 milimetre, çok yani mikrometre ile ölçülebilecek bir oran. Standardı 20.9 ila 21.8 milimetreymiş. 19 milimin altında da zaten değişilmesi gerekiyor diye belirtiyor. Şöyle aletlerle ölçüm yapılabiliyor. Diski çeviriyorsunuz, o aleti oraya koyup işte yamukluğunu bu aletle ölçülebiliyor ama bizde bunlar zaten yok. İşte Quick Latte ürünüyle diyor bunun eğriliğini ölçebilirsiniz falan diye bilgi vermiş.
Evet, maske kullanacağım, koruyucu gözlük kullanacağım. Aynı zamanda boya da yapacağım. Kaliperin bir tanesi boyasız, bir tanesi boyalı. O sorunu aşacağım. İkisi de boyalı olacak artık ön kaliperlerin. Başlayalım. Evet, daha geçen gün sanayide söküldü bu kaliper, geri takıldı. Tabii makinayla takıldı. Ben ikaz edip bunu yapmayın, elle sıkalım dediğim zaman bizim makinemiz fazla sıkmıyor diyorlar. Kolu 200 Nm açma ayarına getirdim. Hatta 250 Nm'ye ayarlamışım. Açılmıyor. Yani bunun bu kadar sıkılması gerekmiyor ki. Bu 108 Nm ile sıkıldım mı tamam. Şimdi bir de alttakiyle uğraşacağım. Evet, şöyle yukarıya asıyoruz. Fren hortumuna yük binmesin diye. Şimdi bu aşamada sizin yapmanız gereken şuradaki vidaları önce çıkarmak olacak. Ardından diske 1-2 vurduğunuzda gelecektir. Evet, eski disk dışarı. Yeni diski takmadan önce şu yüzeyi çok güzel temizleyeceğim. Güzelce bakır gres süreceğim. Tekrar disk bir dahaki sefer çıkarken artık biz mi çıkarırız, başkasına mı olur? Ona büyük kolaylık sağlamış olacak. Şimdi bu aşamada çok fazla toz çıkacağı için öncelikle bir maskemizi takıyoruz. Hem de bir koruyucu gözlük takıyoruz.
Şöyle birkaç ölçüm yapalım sizinle. Şimdi bizim bu diskimiz, şöyle ölçtüğümüz zaman, şöyle düz tutayım size. Bakın zaten şuralardaki oyuk çıkıntılar var. Bu çıkıntıları aslında sıfırlayıp öyle ölçüm yapmam lazım. Ona rağmen ben dümdüz ölçüm yapıyorum. Bakın. Şöyle dümdüz aldığımda bile okunabiliyor mu? Yani 19 değil 18'e kadar gidiyor arkadaşlar. Yani o çıkıntılara rağmen. Yani bu disk çoktan bitmiş. Ben bunu fazladan kullanmışım. Riskli bir seviyede kullanmışız. Artık bir de yenisini getireyim. Yenisini ölçelim. Yani 21, tam 21 hatta, evet. Şuraya baktığımız zaman tam 21 milimetre kalınlık var. Yani 2 milimetre inceldi mi disk artık çöp oluyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Servis kılavuzu öyle öneriyor. Bu arada ya işte büyük firmaları bu yüzden seviyorum. Küçük şeyleri, küçük detayları dahi böyle düşünüyorlar ya. Helal olsun. Bravo. Bak vidamız yok diye üzülüyordum. Takamayacaktık diye. Neyse onunla ilgili güzel bir şey göstermiş olacağım size. Gelin bir de balataların ölçümünü yapalım. Şöyle bakalım. Bu şekilde ölçünce değer yani 0,4 milim çıkıyor, yani 4 milimetre. Bunun servis limiti de 1,6 milimetreydi. Yani daha 2,4 milimetrelik balata materyalim var. Değişik yerlerden de ölçtüm ben. Şöyle genel 4 milimetre kalınlık var balatada. Diğerinde de aynı şekilde. Yani aslında bu balatayı erken değiştiriyoruz. Daha nereden baksanız 4-5 bin kilometre en az yol yapardı bu. Ama disklere güvenemiyorum ben. Disklere güvenemediğim için de diskleri yeniliyorum. Diskleri yenilemişken balatalar da elimizde var. Değiştireceğim. Evet, disklerimizi bu şekilde balata sprey ile yıkamamız gerekiyor. Çünkü fabrikadan diskler mutlaka yağlanarak gönderir. Nakliye, bekleme, depolama sırasında paslanmasın diye. Bir de önemli olan bir husus arkadaşlar. Daha önce çünkü şahit olduğum, başıma geldi. Diski ters takmamaya dikkat etmek gerekiyor. Diski ters takılan bir araçla karşılaşmıştık. Yani böyle bir saçmalık bir şey olabilir mi ya? Şu konik olan kısımlar buradaki haptaki, yani taşıyıcıdaki vidalı yuvalara gelecek. Şimdi burada size göstermek istediğim tüyo şuydu. Bu vidaların diplerine bakır gres sürüp bunu bu şekilde monte edeceğiz. Bunu bir dahaki söken bizim kadar zorlanmayacak. Çünkü ustam bunu sökerken bu alt rotili değiştirmek için disk mecbur çıkıyordu. Diski çıkarırken eski diskimi buradaki vidaları çok zorlandı çıkarırken. Yani pin falan kullandı, çakmak zorunda kaldı vesaire. Bu zorluk yaşanmasın diye buna güzellik yapacağız. Evet, şöyle bakır gresimi alıyorum. Az miktar. Şu şekilde bıraksak bile yeterli olacak. Yani esasen şuraya, yuvaya sürmek gerekiyor. Hiç sıkmıyorum. Bakın. Aşırı bir yüklenmiyorum. Gittiği yere kadar orada bırakıyorum. Olay bu kadar. Pakete baktım, ben bundan bir paket daha bulamadım. Demek ki ya bir pakette 2 tane gönderdiler sadece, ya da ikinci paket bir şekilde kayboldu, düştü. Veyahut da bilmiyorum. Yani normalde 2 buraya, 2 tane de diğer diske olması gerekir. Birer tane gelmiş olmuş bana. Neyse, yapacak bir şeyimiz yok bu konuda. Şimdi buranın kaliperini topluyoruz.
Tabii önce şunu filan temizleyeceğim ben. Şimdi bu pistonu içeriye doğru göndereceğiz. Evet, şöyle orucun da getirdiği iman kuvvetiyle şu şekilde pistonu bayağı bir içeri ittim. Buraları da bayağı temizledim. Şimdi arkadaşlar şunu da çıkarmıştım. Bu arada onu da söyleyeyim. Bunların normalde pistonun şöyle şurasından geçirilebilen aparatlar var. Piston mengenesi diye mi geçiyor, ne diye geçiyor bilmiyorum. Ama normal kazancı mengenesi olsaydı bile ben bunu çok daha rahat bir şekilde sıktırabilirdim. Kazancı mengenen falan da yok. Elimle yaptım. İllerde kazancı eli. Şimdi yapacağımız şey şu kaliper pimlerimizi silikonlu gresle yağlayacağız. Önce bunları güzel bir temizleyeceğim ben VD40'la. Balata spreyi ve VD40'la temizleyeceğim. Ardından bunları da silikon gresle gresleyeceğiz. Evet, işlemlere tüm yavaşlığımızla devam ediyoruz. Şimdi kaliper braketimi takacağım. Direksiyonu bir sağa çevirelim. Şimdi şunu da belirtmek gerekiyor. Buralara bakırlı gresle güzelce balataların gezeceği yerlere bakırlı gresle yağladım. Bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi kaliperimizi takacağız. Kaliperin bu tarafına da güzelce balata bakırlı gres sürdüm. Şu metal parçanın olduğu tarafa vesaire. Bir de şimdi balatayı oturtması var. Umarım yeterince bastırabilmişimdir pistona. Yoksa balatalar sığmaz oraya. Bir de şunları da söyleyeyim. Bakın bunları güzelce silikonlu gresle doyurdum. Bunların böyle fıstık gibi çalışması lazım. Bunlar çok iyi çalışacak ki balatayı dengeli bir şekilde yesin, aşındırsın. Freni bıraktığımız zaman bıraksın geri olarak. Geriye doğru bıraksın yani balatayı salsın. Diğer türlü sıkıntı. Şimdi önce şu vidalarımızın kaç Nm torkla sıkılacağını bir ayarlayıp gösterelim. 108 Nm'ye ayarladım. Daha doğrusu 120 Nm'ye ayarladım. Bununla sıkacağım. Ben açarken 200'ün bile üzerindeydi, fazlaydı. Evet, balatalarımızı çıkarıyoruz. Rainbow. Hakikaten kaliteli bir görüntüsü var. Şöyle kalınlık eskileriyle kıyaslayalım. Yani aslında daha yarı gibi duruyor bizim balatalar. Yok ya, bitmek üzere işte. Yani en fazla 3-4 bin kilometre daha. Belki 5 bin kilometre. Ben fren de çok kullanmıyorum ya. En iyi ihtimalle 10 bin kilometre falan daha giderdim. Ama gerek yok. Şimdi bunların bazı arkadaşlar bunları böyle taşlıyorlar. Şuralardan törpülüyorlar. Bazıları da şöyle bir hareket yapıyor. Yani bu balatanın yüzeyindeki tozu çıkarmaktan başka bir şeye yaramıyor bence. Buradaki törpü mantığı yine hadi neyse ses yapmasın diye. Burada böyle bir köşeli bir alan çıkarıyorsun. Ama belli bir noktaya kadar yapmayacak. Yine oraya kadar aşındıktan sonra orası oval olmayacak. Yine ses yapacak. Dolayısıyla bunu takarken direkt böyle. Bakın şu ikaz sistemi olanı bu tarafa, iç tarafa takacağız. Başlayalım. Ha, bir de bunun buralarına da tabi bakırlı gres istiyordu. Şu pistonun karşılık geleceği yerlerine de hafiften bakır gres sürüyorum.
Bu pistonu biraz daha ittirmem lazım. Şimdi bunun da bir Newton ayarı var. Bunu da 22 olarak ayarlayacağız. Önce şu tarafı da takalım. Evet, işlemler bu kadar arkadaşlar. Sol ön freni değiştirdik. Şimdi ben şipşak hızlı bir şekilde sağ önü de değiştireceğim. Ardından test sürüşüne çıkacağız. Bu arada tekerlekleri takarken orayı göstermeyeceğim size. Bu kısma bakır gres sürmeyeceğim. Tekerleklerin arka tarafında buraya basan kısımlara süreceğim sadece. Yeterli olacak. Şimdi sağ tarafa geçtim. Sağ tarafın pistonunu sıkarken aklıma geldi. Kaputu açıp baktım. Fren yağı taşacak durumda. Şöyle bakın. Normalde fren yağın seviyesi şuralarda bir yerdeydi benim. Minimumun biraz üstündeydi yani aşağı yukarı. Şimdi bunu şırıngayla çekeceğim. Hem böylece fren yağının rengini, kalitesini de görmüş olduk. Bakın bayağı bir sıvı halde. Rengi kötü değil o kadar da. Ama zaten balataları, frenleri değiştirince bunu da sıra buna da geldi. Bunu da değiştiririm yakında. Şunu söyleyecektim. Bunu böyle ortalığa dökmüyoruz. Bunu güzel bir şekilde kurtulmak lazım. Bu metal parçaların özellikle boyasını sökebilen bir madde. Otuç fren yağı. Evet, şimdi test için geldik aracımıza. Şu an pedalı pompalayacağım. Bakın sonuna kadar gitti. Pedal şişmeye başladı. Şimdi de yine yağ seviyesi normalde. Kaç kez daha pompalayalım. İlkinde bomboştu pedal. Şimdi şişti. Piston balataların üzerine geldi. Evet, şimdi bir test sürüşüne çıkacağız. Brembo fren ve balatalarımızla hem disk hem balata. Evet, çok temiz bir işçilik yaptım. Şöyle kapıyı kapatayım da ses kesilsin iyice. Çok temiz işçilik yaptım. Çok beğendim yaptığım işi. Brembo olması da zaten özellik katıyor. Çok uygun almıştım geçen yıl. Yani o zaman bana çok pahalı gelmişti tabii. Ama geçen yıl disk ve balatanın toplamını 700 liradan daha ucuza almıştım. Öyle söyleyeyim size. Faturanın üzerinde şöyle bir ibare var. Hani diyor, iş emri olmadan yapılan montajlarda garanti kapsamı dışındadır diye. Yani garanti bana lazım değil. Yeter ki orijinal Brembo olsun. Orijinal Brembo zaten. Satıcısından da biliyorum, güvendiğim bir satıcı. Şu an zaten piyasada bulunmuyor bildiğim kadarıyla. Brembo marka herhalde yok. Test edelim bakalım. Şu kaputu bir önce indirmem lazım. Evet, test sürüşümüz başlasın. Şu an mesela hızımız 50. Bayır aşağı gidiyoruz. Şurada bir çukur var. Çukurdan kaçmak için frenledim. Çok güzel bir fren hissiyatı var. Hiç ses yok. Harika. Çok güzel. Tabii yeni balata sesi olmuyor yani. İkisi balatayla diskin birbirine alışma süreci var. Bizim ilçenin bozuk yollarında bakalım ne kadar test edebileceğiz onu da bilmiyorum ama. Sağ tarafın balatasını sanırım size göstermedim. Sağ tarafın balatasına böyle 1 milim bile kalmamış arkadaşlar. Bitmişti yani. Mecburdum zaten, belki 1-2 hafta sonra cayır cayır ötmeye başlayacakmış o. Sol tarafın balatası iyiydi ama sağınki biraz daha hızlı aşınmış. Yaptık. Ön frenlerimiz sıfır oldu.
0 kilometre yeni frenler. Hayırlı uğurlu olsun. Varsa sizden de bir hayırlı olsun yorumunu alırım aşağıda. Umarım sizin de kendiniz yapmanız için bir ilham kaynağı olabilmişimdir. Umarım siz de benim yaptığım gibi tertemiz, doğru şekilde yaparsınız işleminizi. Çünkü sanayilerde bu şekilde biliyorsunuz yapmıyorlar bu işlemleri. Yani haklılar da, sizden bu kadar uğraşıp mesela ben 3-4 saat falan uğraştım neredeyse. Yani bu kadar uğraşıp da sizden 200 lira alsalar onların hakkına girmiş oluruz. Öyle olmaz. Sizden şimdi bir fren değiştirmek için 200 lira yani 200 lira değil de atıyorum 500 lira 1000 lira isteseler, bu sefer diyeceksiniz ya öteki adam 200 liraya değiştiriyor. Sen niye 500 liraya değiştiriyorsun? Yani onlar da haklı kendilerince. Hiç onlara kabahat olarak söylemiyorum. Ama işin güzel olmasını isteyen kullanıcı benim yaptığım gibi kendisi kendi emeğini koyar, malzemesini alıp bu şekilde yapar. Çok da güzel yapar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.